Koltuk ayarını bozuyorum Resul abinin. Selamünaleyküm. Çok iyi lan. Ama virajlarda böyle biraz gaza basmanı istiyor. Abi bambaşka. Resul abinin son yavaş. Baba! İşte burada da. Tamam artık bitirelim şu videoyu yeter. Hayır. Yolda Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Karavan Çeken Canavarlar serisi için Volkswagen Touareg inceleyeceğiz. Benim kamp arkadaşım, üniversite arkadaşım. Hatırladın mı bu arabayı? Benle bir karavan çeken canavarlarda bir muhabbet Evet, yapmıştın. Amarok. Ne alırsın aynen. Sonrasında ne alırsın demiştin? Bu arabayı söylemiştin. İşte bizim videolarımız böyle olacak arkadaşlar. Aldın mı? Sürpriz. Geçen seneydi galiba. Geçen sene İsmail'le Amarok kullanırken yine Karavan Çeken Canavarlar serisi için onu inceliyorduk. O zaman İsmail'e sorduğumda şey demişti bana. Değiştirirsem Touareg alırım. Touareg alırım demiştin, sadece yaşından SUV'de. ötürü çekiniyordu. Abi SUV seçerdim. Yüklü bir SUV alırdım. Yani bir son zamanlarda Touareg radarıma giriyor. Volkswagen Touareg radarıma giriyor. 3.0 aynen dizel. 6 silindirli. yakıtı üzer kardeşim. Düşük yaşlı bakıyorum abi. Ama şimdi bir Touareg inceleyeceğiz. Evet. Bu arabanın özelliğini söyleyeyim en başta. Çok gireceğim ya araya ama Çok özelliği var ama sanki ya. en büyük özelliği ne biliyor musun? Neymiş? Böyle şey gibi oldu. Çimende tanıtım yapıyorlar ya çimen şey. Onun gibi oldu. Arabanın en büyük özelliği satılık. Evet, satılık. Satılmadan önce dedik ki Resul abicim biz bunu bir Ama çekelim. eşe dosta giden şekilde satılık. Tabii eşe dosta giden. Kardeşim sen buraya galerici gibi geldin ama. Arkadaşlar araba 3.0 Touareg 225 beygir 500 tork. Bunu Eyvah. tutup da şey konuşmayalım ya. Eyvah, Şu eyvah. karavanı çeker mi bu karavanı çeker mi? Sen niye bu arabayı almak istiyordun abi? Yani niye o zaman hani alırsam bunu alırım demiştin? Gücünden Abi heybet. Birincisi heybet. şuna baksana zaten. Güç önemli. Çünkü hani bu gücü kullanmasan da böyle gücü yokladığında hadi buradayım hadi gidelim demesi çok çılgınca geliyor bana. Arabada gelirken gaza bastık ya. Evet. Şimdi giderken de biraz zorlayacağım. O yüzden kesinlikle Resul abiyi engellememiz lazım. Şimdi arabayı daha önce böyle bir şey yapmadık ama arabayı biraz gezelim. Kameramanımız. Daha önce böyle bu kadar konforlu bir arabaya bindim mi hatırlamıyorum da. Mesela ilk defa şöyle bir şey başıma geldi. Arabaya oturduğun zaman yani kontağı açtığın zaman direksiyonu, koltuğu senin yaptığın ayara göre ayarlıyor. İnerken de bunları geri çekiyor ki sen rahat inebil diye. Yüksek mi araba? Şöyle binerken bak bizim Kia'ya binerkenki gibi değil. Yani biraz daha Direksiyon mu yüksek. sıkıştırıyor, koltuk mu? Yok araba yerden yüksek. Binerken şöyle selamünaleyküm diye Yükseklik biniyorsun. farkınız var. Lastik ve janttan da var. Tabii şaseden de var. Ancak koltuk farkı da var sanki abi ya. Yani yüksek olarak. Yüksekte olabilir. Biraz aşağı inebilir sanki bu. Hani İsmail'le hiç bu kadar lüks arabamız olmadı. Butonların da ne anlama geldiğini de bilmiyoruz. bunu alma ihtimali olan tek adam ve hiç bu kadar lüks arabamız olmadı diyor. İsmail'le çok eski arkadaşız biz. 18, 15'i 16 yıl lan. O öyle bir 2008. şey, 16 evet. yılı devirdik. İsmail'le arabaya binerseniz eğer, daha doğrusu İsmail'le arabanıza pek bindirmeyin. Şurada gördüğünüz tuşlara basar. Hepsine Bütün basar. hepsine, Bir anlamı yok ya. koltuk soğutma var mı? Kankim Yok galiba o. ısıtma varsa gerisi önemli değil. Arabanın içi bu şekilde birazcık sürme fırsatımız oldu. Gerçekten giderken şey diyor hani yolu da arkamda getiriyorum haberin olsun. Geniş aile için kesinlikle ideal. Muazzam. Tutup da öyle boy şey yapacak bir ebatlarım yok ama yani diz mesafesi denen diye bir şey yok zaten. Gel kardeşim. Kapalı mı kalmış? Çocuk kilidi herhalde. O zaman binemezsin kusura bakma. Neyse kurcalamayalım çocuk kilidini falan. Çok büyük. Ya arkadaki Peki bu koltuklar orijinal midir yoksa? orijinaldir. Exclusive paket bu. Gerçi doğrudur, orijinaldir. fabrikasyon deridir revizyon görmediyse. Harika. Yani böyle birazcık ben inip binerken... Bak bir de neden bu arabayı söyledim biliyor musun? Yükseklik, güç falan derken benim arabanın arkasını bilirsin. Hani pick-up olduğundan. Bunda arkadakiler de böyle adeta bir Nasıldı Merve bantın yolda üstünde gelirken? gider gibi. Rahat mıydı? O biraz da derilerin tutuş kuvveti yok. Hani koltuk ile giyilen elbise arasında bir uyum. Senin arabanın arkasında da yolculuk yaptık. Bu çok daha konforlu. Tabii o Ama abi o kamyonet. makaslı ya. Minibüs gibi mi? Ya işte bak. Şimdi açıyoruz arkayı. Açabiliyor muyuz böyle? Açtık. Geldi.
Geldik bagajına. Bagajda birazcık bizim ıvır zıvırımız var ama yanlış bilmiyorsam 550 litre, daha fazla da olabilir. Hep öyle standart arabaları incelediğim için genelde o ebatlar çıkıyordu. Ama işte yani yükleme alanı olarak herhangi bir şikayetiniz olmaz diye Koltuğu düşünüyorum. yatırsak bir insan yatar mı boydan boya? Yatar herhalde. Yani şu an deneyecek Bazı kıyafetim kamp yok ama yatakları oluyor ya. bence olur. Burası ön taraf erişim mi oluyor? Bak her butonu gene kurcalıyorum. Kurcala lan. Kurcala. Yatma testi yapıyor muyuz? Şu arkadaşın da bızıklamasını çekelim. Dediğin gibi kamp yatağı... Abi ben her yere sığarım ya. Sığarsın. Ha ben bir yani boydan dolayı bir kriter olamam yani. Yatak değil de keyiflik bir araziye gittin, bir göl kenarına çektin mesela, anlatabiliyor muyum? Hani gölü her zaman nerede denk getireceksin? Derede olur. Bir test etmek istiyorum. Değil mi? Resul abi şey diyorum. Getirin arabayı kardeşim. Getirin arabayı. Geri verin arabayı. Yusuf sen yatarsın. Yok yat yani konaklamalık veya bir gece geçirmelik falan. Tabii zor koşullarda geçirirsin de ne bileyim Bir de bir şey keyiflik diyeceğim. güzel Hiç bence aklımıza ya. gelmedi. Niye böyle bir şey yapasın? Gel. Niye böyle bir şey yapasın? O da doğru. Niye böyle bir şey yapasın? Şimdi pandizotu takalım. Evet, takalım, onu önemli. Aldığımız gibi ama değil mi? Aynen. Hiç şey yapmadık. Sen onu oradan takıyorsun babacığım. Allah. Ben takıyorum. Tık bitti. Bitti. Şunu kaldırıyoruz. Tık bitti. Bunu da Şunu kaldırıyoruz. kaldırıyoruz. Tık Hop, bitti. bitti. Kaldığımız yerden devam. Evet, arabayı yeterince kurcaladık. Karavanla alakalı böyle hiç şüphe duymadan kullanabileceğiniz bir araba. Ama yine de usulen Resul abiye sordum. Zorlandığın bir yol oldu mu? Hani gittiğin en zor yer diye. Assos dedi. Assos'ta ben Kadırga Koyu. Ben Kadırga Koyu'na gitmedim ama Assos'a gittim. Tabii hani böyle birazcık iyi bir araba lazım. Bu arada bu arabayla 663 HT 2 ton civarında bir karavan çekiyor. Hiçbir şekilde zorlanmamış. Arabanın fabrika verisi 14.4. Yani sahibinden de, hatta ben arabanın satış linkini de koyayım. Olur da merak eden veya bu arabada gözü olan birisi varsa direkt linkten de bakabilir arabaya. Arabanın sahibindendeki fabrika verisi 14.4. Ama Resul abi diyor ki ben bu arabayla arkamda 2 tonluk karavan varken 12-13 litre yakıyorum. Şehir içinde 9-10 litre. Uzun yolda da 9'a kadar düşürmüş. 8,5-9'a kadar düşürmüş. Yani böyle fabrika verisinde ben mesela hiç 6 görmedim de üstte hep gördüm. Benim araba da mesela 7,5-8 diyor. Ben de aşağı yukarı 8-8,5 o civarda yakıyorum. Amarok'ta öyle bir şey var mıydı? Yok yok. Fabrika Her zaman verisinin bir tık üstü veya işte kullanımına göre değişen üst rakamlar. Altını görme durumu bence olur. Görür insan. Hani limitlerini zorlar, dikkat eder arabanın kompresyonunu olsun, hızlanmasını olsun. Görebilir. Ama düzenli böyle yakmak çok Zor. Bu arabayla zor. Benim altımda olsun, ben sana söyleyeyim, 18 litre. Bu arada, Çünkü bu araba insanı yoldan çıkaracak İşte bir araba. onu diyeceğim. Bu arada gerçekten 14 litreyi belki de şöyle belirlemiş olabilir yani Volkswagen. Ulan hani basıyoruz, anladın mı? Basıyoruz ve gidiyor. Tabii olabilir. Son bir şey daha. Araba 2320 kilo. Oy vah, Evet. ağırmış. Ağır. Yani 2 ton, hatta 2100-2200 kiloya kadar hiçbir karavanı düşünmenize gerek yok. Öyle bir yoldan çıkar mıyım, eder miyim? Öyle bir derdi olan araba değil. Sürelim ya. Daha önce hiç böyle bir şey senden dolayı gaza geldim. Yoksa benim yapıp yapacağım ne biliyor musun? Böyle sonuçta emanet ya. Şurada bir dolanayım diye yani. Sen Ne? onu MTV'yi söyle, ben Oradan bir müzik soru aramı geldi. çekeyim. MTV. Sanki mikrofondan sesi çıkmıyormuş gibi oradan konuşuyor. MTV'si yaklaşık 1700-1800 lira civarında 6 aylık vergisi. Ama tabii yaşından ötürü 2007 ya da 2008 olması lazım bu araba. O yaştaki arabalara göre zaten hani kademeli olarak düştüğü için gayet de uygun. Pick-up'a göre avantajı. Pick-up'a göre avantajı, yani böyle bir arabanız varsa zaten pick-up'a ihtiyaç yok. Pick-up ihtiyacı duymazsınız. Eğer aşırı yükleme veya odun, soba tarzı şeyler taşımıyorsanız, eğer arabaya kıyarım diyorsanız bunda da onları zaten çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bir avantajı. Pick-up'tan Bir avantajı. avantajı Bir avantajı da var. muayene, doğru. Bu arkadaşlar 2 yılda bir muayeneye gidiyorlar sanki. Kim? Ben her Ha, yıl pardon, giderim. yılda bir gidiyorsun. Özür dilerim. Benim Doğru. abonmanım var. Niye vermeyeyim 1500 bin Yani. lira? Çok büyük bir avantaj. Pick-up gücünde bir araba. Daha az muayene. Evet, hem daha az muayene hem daha Bir kolay. de ne var biliyor musun? Hız limiti. Ah, doğru. Hız limiti. Konuştukça çıkıyor ortaya. İşte ekip ruhu bu şu an. Evet arkadaşlar, İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız, gerçi çoğu ilde de böyledir de, özellikle ara yollarda hız limitleri ticari arabalara göre ve otomobillere göre bizde çok değişiyor.
Ki bu arabanın sahibi de muhtemelen Şile otoyolunun müptelasıdır. Çünkü o bölgede yaşıyoruz. Yani 80 normal bir pick-up olsa 70'li o yolu çekmek zorunda ve koridor olduğu için de artık gıy gıy gidersiniz. Bu arabanın bir de öyle bir avantajı var. Bir de Buyur ben bunu kardeşim. bir pick-up'la kıyaslamak istemedim ya. Çok üst segment bir araç bu. Lüks. Aynen lüks. Hani pick-up deyince bir Lüks pick-up eşleştiremedim. söyle. Neyle? Ya çok lüks de karşılar mı? GMC Denali mesela. Mesela. Onun segmentine 3.0 girer mi Amarok. bilmiyorum. 3.0 Amarok aynen. Ama işte Amarok'ta da kasa olduğundan dolayı arka amortisör tarafını bilmiyorum. O lükslüğü biraz düşürebilir bir fonksiyon bence. O zaman biz bunu içeride konuşalım. Aynen bunu biz bir daha karar Gidiyoruz. veririz. Kardeşim bir pick-up kullanıcısı olarak ne düşünüyorsun? Abi bambaşka bir his. O zaman hayırlı olsun diyor muyuz? Bil bakayım ne eksik. Bil bakalım ne eksik. Arabanın yani araba ederinin aslında piyasa ederinde şu an değerinde. Resul abinin son yavaş. Baba! İşte burada böyle. Daha bir şey yok kız 60 ile giriyoruz. Ben buraya kamyonetle 85 ile giriyorum. Kamyonet. Özetle o zaman bitirelim mi videomuzu? Drone görüntülerimize müdahale ettiler. Resmi kurummuş orası. Birazcık sıkıntı oldu. İsmail tabii ki oyunu bozmazsan. Oğlum yavaş. Oradaki hissiyatı aldınız mı? Şu an sanki Elim ayağım boşalıyor şu an. Kaçtayım? 100 bir şey değil ya. Oğlum dedeler gibi bir de gözlüğünü burnuna mı takıyorsun? Ne yapıyorsun? Önüne bakarak şey yap şunu. Önüme bakıyorum da direksiyon çok aşağıda. Dizle kullanıyor sanırım Resul abi. Bunu kaldırmak lazım biraz yukarı. Arkadaşlar tamam artık bitirelim şu videoyu yeter. Hayır. Hayır oğlum teslim edelim. Tamam. Tamam kampa git. Videoyu tamam oğlum düzgün kullan da videomuzu bitirelim. Tamam. Sakin tatlı. Direct'e aldım sendeyiz. Çok iyi. Resul abicim teşekkür ederiz. Böyle bir deneyim yaşadığımız için. Arkadaşlar araba 10 üzerinden. Yani 9. Niye 9 lan? O kadar övdük. Hiçbir şey %100 değildir abi benim mantığımda. Tamam göre. felsefeciye sorarsanız böyle. Bence 10 üzerinden 10 yakıt verisi de dedikleri gibi ise yani Resul abinin söylediği gibi ise kesinlikle alınacak bir araba. Araba satılık. İlanı aşağıya bırakıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karavan çeken canavarlar serisi daha da büyüyecek. Kampta daha birçok arabamız var. Eyvah galeri gibi bizim. Galeri gibi bizim kamp. İnceleme yapmamızı istediğiniz araçlar varsa onları bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bas gaza. Basamam. Mama. Arkadaşlar böyle bak izle. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şş, tamam. Haydi. 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 Hadi bakalım. Haydi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Dağılın. Hazır. Yolda bir karavana hoş geldiniz. Ya bir karar ver.